Dulkadiroğulları Beyliği, Elbistan ve Maraş merkez olmak üzere, doğuda Harput'tan batıda Kırşehir'e, kuzeyde Yozgat ile, Sivas'ın güneyinde Gemerek ve Gürün'den, Hatay'a bağlı Hassa'ya kadar yayılan bölgede, hüküm süren Dulkadir Türkmenleri, Oğuzların Bozok koluna mensuptur. Kaynaklarda çeşitli şekillerde yazılan Dulkadir adının, Abdülkadir veya benzeri bir ismin, Türkmen telaffuzuna uydurulmuş şekli olduğu tahmin edilmektedir. Siyasi tarih. Beyliğin temelleri, Maraş ve Elbistan arasında, Bozok ve Ağaçeli Türkmenlerini etrafına toplayan, Dulkadiroğlu Karaca Bey tarafından atılmıştır. Karaca Bey, 1335 Mayıs'ında, Çukurova'daki Ermeniler üzerine bir akın yaparak, zengin ganimetle Elbistan'a döndükten ve bir süre Türkmen reislerinden Taraklı Halil'le mücadele ettikten sonra, 1337 yılında, Şam valisi Tengiz'in delaletiyle, Memlük Sultanı El-Melikün Nasır Muhammed tarafından, Elbistan yöresindeki Türkmenlerin başına getirilmiş, böylece Memlüklerin himayesinde, yaklaşık 2 asır kadar devam edecek olan, Dulkadiroğulları Beyliği teşekkül etmiştir. 1338'de, İlhanlı şehzadeleri arasında başlayan kanlı mücadeleler sonucunda, Anadolu'da Moğol hakimiyetinin çökmesinden faydalanan Karaca Bey, bir baskınla Eretnaoğullarının elinde bulunan Darende'yi işgal etti. Bu arada kendisine karşı çıkan ve Dulkadirli oymaklarını taciz eden Taşkun ile uğraştı ve onu saf dışı bıraktı. Mısır'da Kosun'un katli üzerine, ordu kumandanlığına getirilen Taştimur'la birlikte Kahire'ye gitti. Fakat Taştimur'un kısa süre sonra tutuklanması üzerine, Memlük devletine itaatten vazgeçerek, Halep'e doğru akınlarda bulundu. 1343 yılında Alaeddin Eretna'nın, Çobanlı Şeyh Hasan'ı Karambük'te yenerek, ele geçirdiği ganimetleri Halep'e taşıyan kervanın, yolda Dulkadirliler tarafından soyulması, Karaca Bey'in Memlüklerle arasını büsbütün açtı. Halep valisi Yelboğa, büyük bir kuvvetle Dulkadirliler üzerine yürüdü. Düldül Dağı eteklerinde yapılan savaşta, Halep kuvvetleri yenildi. Karaca Bey 1345'te, Ermenilerden Geben kalesini aldıysa da, ertesi yıl iade etmek zorunda kaldı. 1351 yılında, Kahire'deki saltanat değişikliği üzerine, ertesi yıl Suriye valilerinin ayaklanmalarını destekleyen ve onların ülkesine iltica etmelerini sağlayan Karaca Bey'in yerine, Dulkadirlilerin başına Ramazan Bey getirilmek istenince, geleceğinden endişeye kapılan Karaca Bey, yanındaki asi Suriye valilerini Memlüklere teslim etti. Buna rağmen, Mısır'da iktidara hakim olan Emir Taz ve Emir Şeyhu, Karaca Bey'i cezalandırmak için Dulkadirliler üzerine sefer açtılar. 1353 yazında, Düldül Dağı eteklerinde yapılan savaşta, büyük zayiat veren Karaca Bey, Kayseri taraflarına kaçtıysa da, Eretnaoğlu Mehmet tarafından yakalanarak Memlüklere teslim edildi. Kahire'ye götürülerek 11 Aralık 1353 tarihinde öldürüldü ve yerine oğullarından Halil Bey getirildi. Halil Bey, Eretna'nın ölümünden sonra çıkan karışıklıktan faydalanarak, babasını Memlüklere teslim eden Eretnaoğlu Mehmet'ten intikam almak istedi. 1360'ta Türkmen reislerinden Ömer Bey, Eretnalılardan Malatya'yı alırken, Halil Bey de ülkesinin sınırlarını Zamantı'ya kadar genişletti. Bir süre sonra Harput'u zapt ederek, Malatya'yı tehdit etmeye başladı. Ancak Mısır hükümetinin harekete geçmesi üzerine, Harput'u Memlüklere teslim etmek zorunda kaldı. Bununla beraber Halil Bey, 10 yıl sonra bu şehri tekrar ele geçirdi. Bu olay üzerine, Memlük orduları kumandanı Berkuk, 1378'de, Mübarek Şah emrindeki Halep kuvvetlerini, Dulkadirliler üzerine sevk etti. Mübarek Şah savaş meydanında katledildiği gibi, daha sonra gönderilen Malatya valisi Hattat Yelboğa da, Halil Bey'in kuvvetleri karşısında mağlup oldu. 1379 yılı başlarında, Halep valisi Timurbay kumandasında sevk edilen Memlük kuvvetleri ise, Yumurtalık'ta Ramazanoğullarının da yardımıyla, tamamen imha edildi. Aynı yılın sonlarında, Büyük Hacip Çögen kumandasında gönderilen daha büyük bir orduyu, Maraş önlerinde karşılayan Halil Bey, büyük bir zafer daha kazandı. Dulkadirliler bu zaferden sonra, Amik Ovası'na ve Tizin'e kadar inerek, Halep civarını yağmalamaya başladılar. Bu yenilgiler üzerine Memlükler, Dulkadirlilere karşı daha büyük bir sefer düzenlediler. Kalabalık bir Memlük ordusu, 1381 yılı yazında, Antep'ten geçerek Maraş'a ulaştı. Düşmanı şehrin önlerinde karşılayan Halil Bey ve kardeşi Sevli Bey, bu defa yenilgiye uğradılar ve Harput'a çekildiler. Memlükler karşısındaki bu başarısızlık, Halil Bey'in kardeşleriyle arasının açılmasına sebep oldu. İbrahim, Osman ve İsa Beyler Memlüklere iltica ederken, Sevli Bey de Halep valisinin yanına gitti. Halil Bey, Memlük Sultanı Berkuk'un talimatı üzerine, Yağmuroğlu İbrahim ve maiyeti tarafından hançerlenerek öldürüldü. Halil Bey'in yerine, kardeşi Sevli Bey geçti. Diğer kardeşleri, Kahire'de tutuklu bulunuyordu. Sultan Berkuk, Sevli Bey'i de ele geçirerek, Dulkadirli ülkesini tamamen hakimiyeti altına almak
istiyordu. Bu amaçla üzerine bir ordu gönderdi. Memlük kuvvetlerini Göksu'nda karşılayan Sevli Bey, galip gelerek düşmana büyük zayiat verdirdi. Bunun üzerine Memlük Sultanı, Sevli Bey'e rakip olmak üzere, kardeşleri İbrahim ve Osman'ı serbest bıraktı. Fakat kardeşleri Sevli Bey'e karşı çıkmadılar. Sultan Berkuk'un desteklediği Yağmuroğlu İbrahim ise, 1387 yılı ilkbaharında, Maraş önlerinde Sevli Bey karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Sonunda Sultan Berkuk, Sevli'nin beyliğini tanımak zorunda kaldı. Ancak bir süre sonra Sevli Bey'e karşı, Halil Bey'in oğlu Nasreddin Mehmet'i desteklemeye başladı. Nasreddin Mehmet, Memlüklerin Kozan valisinden aldığı yardımla, 1389 yazında, amcası Sevli Bey'i büyük bir yenilgiye uğrattı. Sevli Bey Develi'ye kaçtı. Dönüşünde, Sultan Berkuk'a karşı ayaklanan Malatya valisi Mintaş ve Halep valisi Yelboğa Nasırı ile ittifak yaptı. 1390 yazında kardeşi Osman ile, Memlüklerin elinde bulunan Antep şehrini kuşattı. Fakat şehrin kalesini ele geçiremediğinden Elbistan'a dönerek, Sultan Berkuk'un tabiyetini kabul etti. Anadolu'ya gelen Timur'un teşvikiyle, Suriye'yi fethe girişen Sevli Bey'den intikam almak için, Berkuk Dulkadirliler üzerine yeni bir sefer düzenledi. Halep valisi Çolpan kumandasında hareket eden bir ordu, 1395 Mart'ında, Dulkadirlileri büyük bir yenilgiye uğrattı. Sevli Bey'in, Sultan Berkuk tarafından öldürülmesi üzerine, yerine Memlük Sultanı'nın tasvibiyle, oğlu Sadak'a geçti. Ancak, amcasının oğlu Nasreddin Mehmet Bey taht için, kendisiyle amansız bir mücadeleye girişti. Nihayet Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, duruma müdahale ederek, 1399 yazında, Sadaka'yı Elbistan'dan sürüp, beyliğin başına Nasreddin Mehmet Bey'i getirdi. Yıldırım Bayezid'in yardımı ile, Dulkadiroğulları Beyliği'nin başına geçen Mehmet Bey, amcası Sevli Bey'in aksine, 1400 yılında Sivas'ı kuşatan Timur kuvvetlerine karşı tavır takındı. Sivas'ın düşmesinden sonra Timur, oğlu Şahruh Mirza'yı, Mehmet Bey'den intikam almak için Elbistan'a yolladığı gibi, ertesi yıl Suriye seferinden dönüşte, Halep civarında Tedmür yakınlarında kışlayan Dulkadir Türkmenleri üzerine baskın yaptırdı. Timur'un uzaklaşmasından sonra, Suriye'de ayaklanan Halep ve Şam valilerinin tenkiline yardımcı olan, Mehmet Bey'in kardeşi Alaeddin Ali Bey, Memlükler tarafından 1402'de Antep valiliğine tayin edildi. Antep'i terk ederek Maraş'a çekilmek zorunda kalan Mehmet Bey, bir süre sonra, Halep valisi Şeyh'in teklifiyle Antep'i zapt etti. Ardından Şeyh'in Ferec'den sonra, Mısır'da iktidarı ele geçirmesinde rol oynadı. Kızlarından birini, Osmanlı Şehzadesi Çelebi Mehmet'e veren Nasreddin Mehmet Bey, ayrıca oğlu Süleyman'ı, Çelebi Mehmet'in yardımına göndererek, onun tek başına tahtı ele geçirmesine yardımcı oldu. Dulkadirlilerin Osmanlılarla dostluk münasebetleri, Memlükleri endişelendirmeye başladı. Sultan Şeyh 1414 yılında sefere çıkarak, daha önce kendi rızasıyla verdiği, Antep şehriyle Darende'yi Dulkadirlilerden geri aldı. Fakat Mehmet Bey, 1418'de Dirende'yi tekrar aldığı gibi, Besni'yi de ülkesine kattı. O sırada Karamanoğulları ile bozuşmuş olan Memlük Sultanı, Mehmet Bey'i Karaman seferine katılmaya davet etti. 1419 yılı ilkbaharında, sefere çıkan Memlük kuvvetleri, Kayseri'yi Karamanlılardan alarak, Dulkadirlilere teslim etti. Memlük kuvvetlerinin çekilmesinden sonra, Karamanoğlu Mehmet Bey, Dulkadirlilere kaptırdığı Kayseri'yi geri almak için, şehri kuşattıysa da yenilerek esir düştü ve Kahire'ye gönderildi. 1421'de, Memlük Sultanı Şeyh'in ölümü üzerine, Suriye'de çıkan karışıklıktan faydalanan, Nasreddin Bey'in yeğeni İbrahimoğlu Turak, Malatya'yı zapt etti. 1435 yılında, Nasreddin Mehmet Bey'in oğlu Feyyaz ile, yeğeni Hamza'nın Maraş'ta çatışmalarından faydalanan, Karamanoğlu İbrahim Bey Kayseri'yi geri aldı. Dulkadirliler, Kayseri'den başka Ürgüp, Karacahisar, Develi ve Uçhisar'ı da Karamanlılara terk etmek zorunda kaldılar. Osmanlılara karşı, Karamanoğullarının güçlenmesini isteyen Memlükler, olaya müdahale etmediler. Memlüklerin suskunluğuna kızan Nasreddin Mehmet Bey, uzun zamandan beri Osmanlıların himayesinde bulunan ve Sultan Baybars'ın can düşmanı olan Canı Bek Sufi'ye arka çıktı. Canı Bek'i ele geçirmek isteyen Sultan Baybars, Halep valisi Tanrıbirmiş kumandasında büyük bir orduyu Dulkadirliler üzerine sevk etti. 1436 ilkbaharında Elbistan'ı yağmalayan Memlük ordusu Antep'te Dulkadirlileri mağlup etti. Memlük ve Karamanlı kuvvetleri tarafından takip edilen Nasreddin Mehmet Bey ve Canı Bek, Akdağ'a kaçarak Osmanlılara sığındılar. Nasreddin Mehmet Bey, oğlu Süleyman'ı o sırada Gelibolu'da bulunan 2. Murad'a göndererek Karamanlılara karşı yardım istedi. Osmanlıların desteğiyle 1437'de Kayseri'ye yürüyerek kısa bir kuşatmadan sonra şehri ele geçirdi. Kuşatma sırasında Maraş'ta bulunan Canı Bek ise
Memlük kuvvetlerinin baskınına uğradığından kaçıp Akkoyunlulara sığındı. Fakat çok geçmeden Karayülük'ün oğulları tarafından katledildi. Canı Beg yüzünden bozulan Dulkadirli ve Memlük münasebetleri Baybars'ın ölümünden sonra düzelmeye başladı. Baybars'ın oğlu Yusuf'u kısa zamanda devirerek Memlük tahtına çıkan El Meliküz Zahir Çakmak, Canı Beg'den dul kalan Nasreddin Mehmet'in kızıyla evlendi. Bu evlilik sayesinde Dulkadirliler 1429'da Akkoyunlulara kaptırdıkları Harput'u geri aldılar. Nasreddin Mehmet Bey 1442 yılında 80'ini aşkın bir yaşta öldü ve yerine oğlu Süleyman geçti. Süleyman Bey'in hükümdarlığı barış ve sükun içinde geçti. Kızlarından birini 1449'da ölen kız kardeşinin yerine Sultan Çakmağı veren Süleyman Bey, ertesi yıl diğer kızı Sitte Hatun'u 2. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'e verdi. Böylece kurulan iki taraflı akrabalıkla Dulkadirliler batıda Karamanlılardan, doğuda ise Akkoyunlu ve Karakoyunlulardan gelebilecek tehlikeyi önlemek istemişlerdi. Zevk ve safaya düşkün olan ve aşırı şişmanlıktan ata dahi binemeyen Süleyman Bey, 1454 yılında öldü. Süleyman Bey'in yerine geçen oğlu Melik Arslan, babası gibi Osmanlılar ve Memlüklerle dostluk ilişkilerini devam ettirmeye çalıştıysa da, Karamanlılar ve Akkoyunlular kendisini rahat bırakmadılar. Karamanlılar Kayseri şehrini zapt ettiler. Karamanoğlu İbrahim Bey'in 1464 yılında ölümünden sonra, Karaman ülkesinde çıkan karışıklığı fırsat bilen Melik Arslan, şehri geri almaya çalıştıysa da, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın Karamanlılara yardım etmesi yüzünden geri çekildi ve Harput'u Uzun Hasan'a terk etmek zorunda kaldı. Melik Arslan, Memlük Sultanı Hoşkadem'in talimatıyla, Elbistan'da camide ibadet ederken bıçaklanarak öldürüldü. Melik Arslan'dan sonra, Dulkadiroğulları Beyliği'nin başına, Memlüklerin desteklediği Şahbudak Bey geçti. Fakat Türkmen ileri gelenleri, kardeşinin katlinde parmağı olduğu gerekçesiyle, Şahbudak'ın beyliğini kabul etmediler. Fatih'e başvurarak, Melik Arslan'ın öteki kardeşi Şehsuvar Bey'in gönderilmesini istediler. Şehsuvar Bey daha önce Osmanlılara sığınmış ve Çirmen Sancak Beyliğine getirilmişti. Dulkadirlilerin müracaatı üzerine, bu beyliği Memlüklere karşı himayesine almak isteyen Fatih Sultan Mehmet, bir fermanla Şehsuvar Bey'i, Bozok ve Dulkadir Türkmenlerinin başına bey tayin etti. Osmanlı padişahı tarafından, Dulkadiroğulları Beyliği'nin başına getirilen Şehsuvar Bey, Memlük Sultanı Hoşkadem'in tabiyet teklifini reddetti. Bunun üzerine Memlükler, Şehsuvar'ın karşısına amcası Rüstem'i çıkardılar. Şehsuvar Bey amcasını bertaraf ettiği gibi, Memlüklerin elindeki Besni, Gerger, Birecik ve Rumkale şehirlerini de zapt etti. Sultan Hoşkadem, Dulkadir Bey'ini cezalandırmak için, Şam valisi Berdi Bey kumandasında bir orduyu Elbistan'a gönderdi. Şahbudak Bey'in kılavuzluk ettiği Memlük ordusu, önce 1467 yılı sonbaharında Turnadağ eteklerinde, ertesi yılın ilkbaharında ise Antep yakınlarında Dulkadirli kuvvetlerine yenildi. Şehsuvar Bey, Sultan Kayıtbay'a barış teklifinde bulunduysa da, Kayıtbay bunu reddetti ve Dulkadirliler üzerine yeni kuvvetler sevk etti. Şehsuvar Bey Kadirli'ye çekilerek, Memlük kuvvetlerine baskın yapıp zayiat verdirince, Memlükler geri dönmek zorunda kaldı. Şehsuvar Bey'in, Memlüklere yardım eden Ramazanoğullarına ait Çukurova'ya inmesi ve oralara hakim olması, Sultan Kayıtbay'ı telaşa düşürdü.